Portakalımızın aroması çıksın diye de şöyle ne yapıyorum? Üstüne kabuklarının aroması çıksın diye kabuklu olarak 2 dilim 3 dilim de portakal koyuyorum. Gerçekten mükemmel oluyor. Tavsiye ederim yani. Evet. Şimdi kapağını kapatıyorum. Dostlar, bugün harika bir kereviz yemeği yapacağız. Zeytinyağlı. Onun için 2 tane havucumuz, 1 tane kerevizimiz, herkes kendi ailesine göre 2 tane patatesimiz, 2 tane soğanımız, 1,5 kilo kadar portakalımız, 4-5 tane de limonumuz var. Şöyle 6-7 diş de sarımsağımız var. Sarımsaklarımızı şunun içine böyle atıyoruz kabımızın. Sonra şöyle önce kerevizlerimizi temizleyelim. Şöyle kesiyorum. Bakın. Sonra da kerevizimizin güzelce soyuyoruz şu şekilde. Biraz kabuğunu derin soyalım dostlar. Kerevizimiz gayet güzel. Acaba içi nasıl merak ediyorum. İnşallah içi de güzeldir. Bakın dostlar şöyle bölüyorum bakalım. İçi biraz geçmiş maalesef. Çünkü çok büyük aldın. Ya bir tane alayım dedim. Temiz olsun dedim ama neyse bakalım. Şöyle büyük doğruyoruz dostlar. Kesinlikle küçük değil. Bu şekilde doğruyoruz yani. Yapması çok kolay. Evet. Ben bir de çok seviyorum dostlar bunu. Kerevizin zeytinyağlısını gerçekten çok seviyorum. Ben de taratorunu seviyorum. Cevizli tarator. Evet. Şimdi de patateslerimizi soyalım. 2 tane de patatesimiz var. Çünkü patateste kereviz aynı büyüklükte ve aynı çoklukta olursa çok mükemmel oluyor. Sanki patatesler de kerevizin tadını alıyor maalesef. Portakallı patates yemeğini denemelisiniz. Portakallı patates yemeğini ben de denemedim kızım. Çok güzel oluyor anne. Hiç denemedim. Dene bence. Şimdi şöyle patateslerimizi de aynı boyutta ve aynı büyüklükte doğrayacağız. Bu şekilde doğrayacağız. 2 tane de patatesimiz var. Soğanlarımızı soyuyorum. Soğanlarımızı da büyük doğrayacağım dostlar. Ama soğanları tencereye koyduğumda doğrayacağım. Onları yıkamak için suya bıraktım. Şimdi bunlar da yıkansın diye suya bırakacağım. Ve tencereye koyarken soğanlarımızı doğrayacağım. Annemin en sevdiği soğan. Evet. Cinsi. Evet dostlar, ben bu soğanı çok seviyorum. Ve pazarda buldum. 19 liraya aldım ama bir çuval aldım. Perakende yani kiloyla da 20 liraya satıyordu. Bu soğan maalesef her yerde bulunmuyor. Pazarın içinde vardı. Bu kadar güzel değildi ama 20 liraydı kilosu. 25 liraydı, yanlış dedim. Pazarın içinde 25 liraydı. Bunu bir beyefendi kenarda satıyordu. Oradan aldım. Hangi şehirden diye soruyorsanız dostlar, Mersin'den. Biz Mersin'de oturuyoruz. Portakallar da çok güzel gözüküyor dostlar. Artık burada da don oldu. Böyle güzel portakal bulmamız mümkün olmayacak. Bunları sıkmalık diye aldım.
Bakın bu şekilde güzelce portakallarımızı sıkacağız. Onun içini boşaltayım mı? 4 tane de limon sıkıyoruz dostlar. Bakın şeylerimizi de bu şekilde soyuyorum. Havuçlarımızı. Bakın havuçlarımızı güzelce soydum. Şimdi de böyle büyük büyük doğruyorum. Şimdi karışık bir şekilde atıyorum şöyle. Bakın şimdi soğanlarımızı da bu şekilde doğruyorum. İri iri. İstiyorsan direkt öteki şeyi verebilirsin. Tencere çok bol oldu bunda. Tencereyi değiştirebiliriz. Çok bereketli oldu. Tamam. Bakın sarımsaklarımızı da böyle koydum. Portakal suyumuz. Ve limon suyumuz. Yağımız. Zeytinyağlı olduğu için zeytinyağı koydum dostlar. Bakın üstünü basar basmaz suyumuz var. Başka su eklemiyorum. Şöyle biraz da tuz ekliyorum. Herkes tuzunu kendine göre eklesin. Ve buna başka baharat atmıyoruz. Ve böyle ocağa koyuyoruz. Ve pişiyor. Pişmeye yakın görüşürüz dostlar. Sakalımızın aroması çıksın diye de şöyle ne yapıyorum? Üstüne kabuklarının aroması çıksın diye kabuklu olarak 2 dilim 3 dilim de portakal koyuyorum. Gerçekten mükemmel oluyor. Tavsiye ederim yani. Evet. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bakın dostlar çok güzel ve harika pişmişe benziyorlar. Şimdi bir karıştırıp bakacağım. Ve asıl olay başka. Göreceğiz şimdi. Bakın böyle bir karıştırıyorum. Bayağı suyu koyulaşmış. Rengi güzelleşmiş. Ve her şey pişmiş. Evet pişmiş. Gayet güzel pişmiş. Şimdi sıra geldi asıl aromasına. Şimdi buna gereviz tadı verecek aromasını hazırlayacağız. Çok güzel pişmiş. Şöyle ağzını kapatalım. Yavaş yavaş bu pişerken şu yeşil yapraklarının tazelerini değerlendireceğiz. Mesela şunu kullanmayacağız. Şunu kullanabiliriz. Şunun da şurasını şöyle bakın dostlar. Şu şekilde alıyoruz ve çok tazeymiş dostlar, çok. Hemen şu şekilde doğruyorum. İşte gerevizin aromasını, kokusunu ve mükemmel lezzetini verecek olan bu yeşil yaprakları. Güzelce yıkayıp getiriyorum dostlar.
Bakın dostlar. Şimdi böyle yeşilliklerini koyacağız. Ve bir 15 dakikada bu yeşillikleriyle pişireceğiz. Çünkü bu yeşillikler buna harika bir lezzet katacak. Ağzını kapatıp bir 15 dakika daha pişireceğiz. Bakın dostlar güzelce pişti. Ve birazcık da 5-10 dakikada dinlendirdim. Şimdi ne zamanı? Servis zamanı. Şöyle bakın suyu nasıl güzel olmuş, böyle tam sapsarı. Hangisi kereviz hangisi patates olduğunu inanın ben de bilmeyeceğim, siz de bilemeyeceksiniz. Oh, şöyle biraz da suyundan. İşte evet dostlar. Gerçekten mükemmel pişmiş. Evet. Birazcık da daha şöyle suyundan koyalım. Ben suyuna bayılıyorum dostlar. Herkes neresini yerse yesin. Ben suyundan yiyeceğim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikrinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet. Yiyeceksen sana turşu da çıkarayım. Yeter Leyla. Donum zaten sıcak bir şey yiyeceğim. Sen şu servis tabağını ye.